Devam edelim mi canım? Diğeri kurbağaların bir törenle evlendirilmesi. Bu gelenek Bu ne kuraklık ya? zamanı yağmur tanrısını memnun ederek yağmur yağması için Yağmur yapılmakta. tanrısı. Evlenmek isteyen bekar erkekler kısmetlerinin açılması için yere yatarak kendilerini ineklere emziriyorlar. Neden? Erkekler evlendikleri Bu ne zamansa be? ömürlerinin sonuna kadar aileleriyle hep beraber yaşıyorlar. Durdurdum. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Bu ne be? Kurbağalar evleniyor yağmur tanrısı için. Öyle bir şey var mı? Ben görmüyorum. Bir de şurası biraz doğru. Hintliler evlendikleri zaman genelde büyük aileyle yaşamak istiyor. Yani gelin eve taşınıyor. Ama yine ayrı yaşayanlar da var. Yani o gelenek biraz büyük şehirlerde özellikle daha az. Değil mi? Böyle garip şeyleri ülkenin değişik yerlerinde görebilirsiniz. Ama Hintliler böyle yapıyor diye bir genelleme yok. Ya bütün Hintliler yapmıyor. Hani bütün Hintliler yapmıyor. Biz yapmadım. Yapmadın mı? Doğru söyle. Yani gerçekten Türkiye'nin de ya da başka ülkenin küçük, uzak, değişik bir yerinde yapılan bir adeti bütün hepsi yapıyormuş gibi göstermekle aynı şey. Devam ediyorum. Dünyanın en kalabalık ailesi bir Hint ailesi. Ziona Chana'nın 39 karısı Bu ve biliyorum 94 çocuğu bulunuyor. 2 yıl önceki 94 bilgilere çocuk. göre aile Abi, 193 kişilik. ne Her yaptın? üye aynı çatı altında 100 odalı bu evde yaşıyor. Aslında İsimleri İngilizlerin çok fazla çocuk nasıl biliyor? yapmalarının nedeni eskiden Hindistan'da emeklilik diye bir şeyin olmaması. Onlar için ne kadar çok çocukları olursa yaşlandıklarında onlara bakacak kişinin o kadar fazla olması demek. Fakat Doğru zamanla mu? çok çocuklu aileler artık bir gelenek haline gelmiş. Yani bilmiyorum. Belki bazı yerlerde öyledir. Ama benim tanıdığım herkes sadece bir iki çocuğu var. Ben de öyleyim. Bir kız kardeşim var. Gerçekten benim de tanıdığım herkes ama herkes bir erkek bir kız çocuğu var. Evet öyle. Sadece 2 tane. Gerçekten. Devam ediyorum. Benim ev. Pahalı Değil mi? ev olarak kabul edilen Ne güzel. 27 kattan oluşan Antalya, Mumbai'de bulunuyor. Değeri ise 1 milyar doları aşmakta. Şaka 600 gibi. kişinin çalıştığı bu ev dünyanın Bu doğru bir şey. yedinci, Asya'nın ise en Bu zengin shocking insanı bir şey. Mukesh Nasıl bu kadar Ambani'ye zengin ait. olabiliyor? Araba koleksiyonunun bulunduğu 168 araçlık bir otoparka, bir sinemaya, bir tapınağa, bir balo salonuna, 3 helikopter pistine ve daha birçok şeye sahip olan bu evin büyüklüğü 37 bin metrekare. Mukesh Ev mi, şehir mi? Ambani sadece kızının düğünü için 100 milyon dolar harcadı. Maşallah. Hindistan dünyanın en görkemli düğünlerinin yapıldığı ülke. Aynı zamanda Doğru. burası boşanma oranının en az olduğu Bizim ülkelerden düğüne de Evliliklerin 100 milyon dolar %85'i harcadık. görücü usulü. Mukesh Ambani yani bu evinin sahibi aslında çok iyi işler yapıyor. İnsanlara iş veriyor, yardım ediyor. Ayrıca Hindistan'a çok fazla teknoloji getirdi. Hatta Hindistan'da internet neredeyse bedava bu adam yüzünden. Gerçekten internet çok ucuz Hindistan'da. Gerçekten yani. Bir de düğünden bahsetti. Düğünler gerçekten çok önemli Hindistan'da. Ve boşanmalar çok az. Bunun nedenini videonun başında açıklamıştım. Yani evlilikler neden önemli? Doğru. Devam ediyorum. Bazı aileler çocuklarının evleneceği kişiyi araştırmak için dedektif tutmakta. Evlenmek isteyenler arasında gazeteye ilan verenler de var. Diğer bir yöntemse mahalledeki çöp çatanlar. Bu kişilerde evlenmek isteyenlerin Doğru resimlerinin, bu. bilgilerinin Bu bulunduğu doğru. dosyalar Doğru. bulunmakta. Evlenen kişiler ayak işaret parmağına genellikle gümüşten yapılan biçiye adı verilen yüzükleri takıyor. Bu yüzün anlamı sadulardan bahsettik ve neden öyle yaşadıklarını. Kadınlar için bu biraz değişik. Kadınlar öyle varlıklar ki nasıl yaşadıkları, ailedeki rolleri, bütünüyle hepsi o kadar kutsal ve meditatif ki öyle şeyler yapmadan mokshaya ulaşabilirler. Yani doğuştan azizler. Değil mi? Azize. Ve bu yüzük onları biraz daha dünyaya bağlamak için takılıyor. Bu kadar bir anlam olduğunu bilmiyordum ben. Sadece aksesuar sanıyordum ben mesela. Güzel. Altın saygın bir
statüye sahip olduğu için Evet, altını hayatından Hintliler aşağı çok sever. kullanılmıyor. Hintli kadınlar şatafatı, süsü, gösterişi Benim o yok kadar ama. seviyorlar ki Benim de yapılan yok. araştırmalar sonucu Hintli ev hanımlarının dünya genelindeki altın rezervlerinin %11'ine sahip olduğu ortaya çıktı. Bu çok doğru bir şey. Gerçekten benim tanıştığım Hintliler de, yani durumu iyi olanlar da olmayanlar da bir şekilde biraz para arttırıp ev kadınları biraz altın alıp yastık altına koyuyorlar gerçekten. Hatta altın almak için bazı özel günler var. Yani böyle astrolojiyle alakalı bazı enerjilerin yoğun olduğu özel günler var. Yani o gün altın alınmasının daha bereketli olduğunu düşünüldüğü. Mesela o gün hepsi alır mutlaka. Evet. Ama altın Hintlilere çok önemli ve gerçekten de belden aşağıya kullanmıyorlar. Hep belden yukarı. Ve şöyle de bir şey var. Altın altını çeker düşüncesi. Ne olursa olsun ufak bir altın olsun, onun daha çok altın getireceğine inanıyorlar. Devam ediyorum. Yaklaşık 19 bin ton. Hindistan denince insanların aklına ilk gelen şeylerden biri ise kas sistemi. Aslında 1975 yılında resmi olarak kaldırılmış. Fakat hala uygulanmaya devam ediliyor. Kimin hangi mesleği seçeceğinden kiminle Maalesef. evleneceğine kadar her şeyi sistem belirlemekte. Kaslar arası geçiş bugün hala neredeyse imkansız. Kas dışı evlilikler yasak. Hatta sistem resmi olarak kaldırılmadan önce sınıf dışı yapılan evlilikler kanun önünde bir suç sayılıyordu. Şimdi biraz kastan konuşalım. Bu gerçekten iğrenç bir şey. Umarım bir an önce son bulur. Kesinlikle. Şimdi kas sistemi bize çok uzak bir şey ve Hindistan hakkında da kast sistemi deyince belli başlı şeyleri biliyoruz. Evet. O yüzden bize anlatır mısın? Kast nedir? Nasıl başladı ve gerçekte anlamı nedir? Öncelikle bizim kültürümüzde kas sistemi de bir şey yok. Bizim için bütün yaratılmışlar önemli ve eşit. Hatta hayvanlar da bile bizimle eşit haklara sahip. Yani görüyorsunuz Hintliler hayvanlara çok değer veriyor. Peki söyleyin, o zaman bizde nasıl sınıfı ayrımı olabilir? Doğru. Olmaması lazım. Aslında bizim kültürümüzde olan Varna sistem, kimin hangi işi yaptığını anlatan sistem. Aslında ben burayı biliyorum. Anlatayım mı? Evet, tamam, anlat. Şimdi eskiden, yani bayağı önceden Hintliler normal günlük hayatlarını yaşarlarken bazı aileler belli başlı işleri yapıyorlardı. Yani kimileri din adamı olarak çalışıyordu. Kimileri savaşçı olarak. Ve o zamanlar böyle şimdiki gibi okul yok, internet yok. Yani gidip yeni bir meslek öğrenmek için fazla kaynak ve imkan yok. Dolayısıyla ne öğreniyorsan ailenden öğreniyorsun ve ailenin yaptığı işi yapmak zorunda kalıyorsun. Yani şöyle, şu anda benim babam doktorsa ben doktor olmak zorunda değilim tabii ki. Gidip avukat olabilirim, başka bir iş yapabilirim. Ama o zaman bilgiler aileden çocuklarına aktarılıyordu. Dolayısıyla belli başlı aileler, belli başlı komüniteler aynı işi yapıyorlardı ve bunların belli isimleri vardı ama hepsi eşit haklara sahipti. Ve bu aslında Varna denilen sistemdi. Yani o zaman kimse demedi ben din adamıyım, dua ediyorum ya da tapınakta çalışıyorum. Diğer başka iş yapan kişi benden daha kötü, öyle bir durum yoktu. Fakat belli bir zaman sonra özellikle Hindistan işgalcileri almaya başladığı zaman, yani Hindistan önemli bir ülke olduğu anlaşıldıktan, işgalciler geldikten sonra şöyle bir teknik belirlediler. Bizim de her zaman bildiğimiz gibi bir yeri ele geçirmenin en önemli yollarından bir tanesi onları ayırmaktır. Yani böyle bir düşünce Hintlilerin kendisinde yokken dışarı gelen işgalciler onlara eğer bu kişi sokağı süpürüyorsa seninle eşit değil diyerek böyle fikirler akıllarına soktu. Böylece bu tarz komüniteler arasında ayrım çok daha farklı olmaya başladı. Ve tabi zamanla bu kadar beyin yıkamadan sonra insanlar şöyle düşünüyordu artık. Benim kastım daha önemli. Benden düşük olan kast, benden daha düşük bir iş yapan insan benimle eşit değil. Ben daha iyi durumdayım. Ve bu günümüze kadar hala geliyor maalesef. Öyle başladı yani. Devam ediyorum. Sınıflandırmada saflık ve kirlilik kavramları göz önünde tutulmakta. En üsttekiler saf, en alttakiler ise kirli, günahkar olarak görülmekte. Üst kaslar alt kasların kendilerini kirleteceğini düşündüğünden birlikte yemek bile yemiyorlar. Anlatılanlara göre bu sistem Maalesef. ilk başta daha güçlü bir devlet kurulması için insanları nitelik olarak
yani mesleklerine, yaşayış tarzına göre kurulmuş. Annem bana benzer bir şey Zamanla söyledi. evreni Ekonomik ve ayrımcı bir sınıflandırmaya bırakmış. İleri bir şey, tamam. Kas sistemi 4 grupta Yine de kötü. oluşmakta. Brahmanlar, bilginler, din adamları ve öğretmenlerden, Kşatriyalar, yöneticiler, askerler ve asillerden, Vaişyalar, tüccarlar, toprak sahipleri ve çiftçilerden, Sudralar, zanaatkarlar, işçiler ve kölelerden oluşmakta. Ayrıca kölelerin de aşağısında kas sistemine dahi kabul edilmeyen Paryalar, yani diğer adıyla dokunulmazlar adı verilen Paryalar, bir grup dokunulmazlar. bulunmakta. Öylesine dışlanmışlar ki diğer sınıftan insanlarla muhabbet etmeyi bırakın, kimse onlara dokunmuyor bile. Paryalara dokunan insanların lanetlendiğine inanılıyor ve temizlenmek için bazı ritüeller gerçekleştiriliyor. Onların tapınaklara girmeleri bugün hala yasak. Hiçbir hakkı bulunmayan bu insanlar gündüzleri şehirde Tapınağa da dolaşırken giremiyorlar. üzerlerinde parya olduğunu simgeleyen bir işaret taşımak zorundalar. Geceleri ise köylerde dahi dolaşmalarına Yazık izin ya. verilmiyor. Köy ve kasaba dışında yaşıyorlar. Kas sisteminde yer alan insanların yapmak istemediği kötü işleri yapıyorlar. Sadece vefat eden kişilerin kıyafetlerini giyebiliyorlar. İnsanların ten rengine bakıldığında hangi sınıfta olabileceği aşağı yukarı tahmin Bu doğru mu? edilebiliyor. Bu aslında o kadar basit değil, o kadar doğru değil. Değil. Çünkü daha yüksek kasta ait olup daha koyu ten rengi olanlar var. Yani şöyle olabilir belki, mesela çiftçi tarlada çalışıyor akşama kadar güneşin altında, tabii ki cildi daha koyu olacak. Ama bu onun kastının daha düşük olduğunu ne bileyim, değil mi? This is not correct. Doğru değil o kadar. Hala alt kas aşçıların hazırladığı yemeği yemeyen insanlar olduğu için en iyi restoranlardaki Bu doğru ama aşçılar maalesef. Yemek yemiyorlar. Brahmanlardan oluşmakta. Mesela eve temizliğe gelen kişiler bile kendi aralarına bölünmüş. Tuvaleti temizleyen kişiyle evi süpüren kişi farklı. Kas sistemi kaldırılana kadar her sınıfın gideceği hastaneler, okullar, kamu kuruluşları hepsinin ya binaları ya da kapıları farklıydı. İlginç olan şeyler Bu gerçekten çok kötü. Yani ayrımın bu kadar kötü ve bu kadar uçuk olmasını aslında İngiliz sömürgesi yaptı. Yani İngilizlerden sonra bu kadar kötü oldu. Evet. Maalesef. Bizi takip eden Hintliler varsa ve buna inanıyorlarsa düşüncenizi şimdi değiştirin. Çünkü bu iğrenç bir şey. Gerçekten iğrenç. kaldırılana kadar her sınıfın gideceği hastaneler, okullar, kamu Ha, kuruluşları lütfen. hepsi Bak kaldırılmadan you're önce Tamam. kişi kendi sınıfından veya üst sınıftan birinin hayatına son verirse cezası hayatının elinden alınması iken vefat eden kişi alt sınıftan biri ise cezası hapis veya para cezasıydı. Ülkenin para birimi Hint rupisi. Hiç Bugün adil 100 değil. Hint rupisi yaklaşık 10 Türk lirasına karşılık geliyor. Hindistan dünyanın en büyük 5. ekonomisi. Satın alma gücü en yüksek 3. ülke. Ülke gayri safi Hatta eskiden bir numarasıydı. Doğru. yurt içi hasılası sıralamasında dünya genelinde 5. sıradayken kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılasında 139. sırada. Ülke ekonomik açıdan her ne kadar büyük gözükse de aslında bunun sebebi zenginlerin dünya genelindeki insanlara göre çok daha fazla zengin olması. Ülkede büyük bir gelir eşitsizliği bulunuyor. Hindistan dünyada en fazla milyardere sahip 4. Çok zengin. Ama yine çok kalabalık yani. 1 milyondan fazla ise milyoner olduğu tahmin ediliyor. 2017 yılında yayınlanan bir rapora göre ülkenin en zengin 100 milyondan %1'lik fazla kesimi milyoner. toplam ulusal gelirin %58'ine sahip. Yani ülkede sadece 16 kişinin serveti 600 milyon insanın servetine eşit. Ülkede Nasıl bu kadar zenginler ya? Sırrı var mı? zenginler çok zengin, fakirlerse çok fakir. Burası dünyada en fazla yoksul nüfusun yaşadığı ülke. Dünyadaki fakir insanların %42'si Hindistan'da yaşamakta. Hatta her yıl sadece 300 milyondan fazla insan sokakta doğuyor, yaşıyor ve hayata veda ediyor. Herhangi bir sokakta, ana caddelerde yerde yatan insanlar görmek normal bir manzara. Çünkü bu insanların evleri Yazık. yol kenarları. Gerçekten Hatta yazık. bazı insanlar inancı gereği mülk sahibi olmuyor. Ülke o kadar tuhaf ki bu kadar fazla insan yoksulluk içinde yaşarken hayal edilemeyecek büyüklükteki mirasını bir maymuna bırakan insanlar var. Hindistan Again, nüfusunun it's just- %68.8'i Yani bu sadece bir Niye? manyak. Niye böyle yapmış, gerçekten şaka gibi yani. Çok normal. %68.8'i günde 2 doların altında para kazanmak için çalışıyor. Nüfusun %90'ından fazlası hiç uçağa binmemiş. Asgari ücret günlük 170
176 rupi, yani yaklaşık Çok 17,5 Türk lirası. Her gün çalıştığınızı düşünseniz bile aylık 520 TL ediyor. Bundan 10 yıl önce 2010 tarihinde Hindistan'a gittiğimde 176 rupi 5 lira ediyordu. Aslında para birimleri TL karşısında değer kazanmış. Ülkede iş gücü o kadar ucuz ve değersiz ki Amerika'dan Japonya'ya, İngiltere'ye, Arabistan'a kadar dünyanın dört bir yanından birçok ülke hem kendi ülkelerinde hem de Hindistan'da açtıkları şirketlerinde Hintli çalıştırıyor. Halkın yüzden fazlasının doğru evinde bir şey. tuvalet yok. 700 milyondan fazla Ay. insan tuvalet ihtiyacını her gün dışarıda Kötü. gideriyor. Hatta ülkede tuvalet olarak kullanılan bir sahil bile var. Şehir merkezlerinde yapılan bu tuvaletlerin giderleri bile yok. Yapılan araştırmalara göre ise evinde televizyonu ve cep telefonu olanların sayısı tuvaleti olanlardan daha fazla. Bildiğiniz gibi Hindistan yeni bir ülke. Yani biz daha yeni özgür olduk. Devlet çok el değiştirdi ve kötü yöneticiler vardı. Bu yüzden ilerlememiz yavaş oluyor ama düzelecek. Hatta çoğu şey çok daha iyi oldu bile. İnşallah çok çok daha güzel olacak. Değil mi? Evet. Tamam. Dikkat edememekte. Çünkü bunun asıl nedeni ekonomik değil, kültürel. Ülkede tuhaf sokak meslekleri var. Kulak temizleyiciler, ütü yapanlar, masajcılar, berberler, terziler, hatta dişçiler. Hindistan ne yazık Ama ben bir ki şey söylemek istiyorum burada. Bunlara tuhaf meslek demek çok da doğru bir şey değil. Çünkü insana para kazanmaya çalışıyor. Zaten maaşlar düşük. İşsizlik sorunu çok daha fazla çünkü çok kalabalıklar. Dolayısıyla çok farklı meslek kolları var. Hatta bankada numara veren insan var mesela. Ya da asansörlerde gideceğiniz kata basan ve hepsi küçücük bir ücret için çalışıyor. Yani bence bunlara tuhaf demek yerine emeklerini kazanmaya çalışan insanlar diyebiliriz yani. Evet. Mecburen yani ne bileyim. Yani mecburen bir şeyler yapıp para kazanmaları gerekiyor. Biz buna saygı duyuyoruz. en fazla insan ticaretinin, çocuk köleliğinin yapıldığı ülke. Yapılan araştırmalar sonucu 18 milyondan fazla insanın köle olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Bu insanların çoğu ise İnsan trafiği var tabii ki. Doğru bu maalesef. Ama 18 milyon köle diyor. Bu rakamı nereden buldu bilmiyorum. Ama Hindistan'da kölelik yok. Hatta Hindistan köleliğin hiç olmadığı belki de tek ülke. Tamam devam ediyorum. çocuklardan oluşmakta. Kanunen 14 yaşın altındaki çocukların çalıştırılması yasak olsa Of, bu çok da üzücü ya. çocuklar tarlalarda, fabrikalarda, maden ocaklarında, Of ya. evlerde çalıştırılıyor. Her 8 dakikada bir çocuk kayboluyor ve bunların yarısı bir daha bulunamıyor. İnsanlar gelir elde edebilmek için yasa dışı yollarla böbreğini satmakta. Yılda 500 bin Ben çocuklara çok üzülüyorum. Bak gözlerim sulandı. Ama mecburen evlerine ekmek götürmeye çalışıyorlar. Yani çok zor ya. Yani orada kaldırımlarda bile yaşayan bebekler falan görüyorsunuz. Bu tarz illegal olarak çalıştırılan çocuklar da var. Hatta başlarına kötü işler de geliyor. Çok üzücü. Yani çocuklar gerçekten oyun oynamalı ya. Mutlu olmalı. Evet. insanın böbreğini sattığı tahmin ediliyor. Sıkıntısı nedeniyle her yıl 10 binden fazla çiftçi hayatına son vermekte. Genel nüfusa bakarsak her yıl 200 bin kişi hayatına son vermekte. Onların inancına göre bu günah değil, aksine erdemli bir davranış. Eylemi Nasıl? gerçekleştirmeye karar veren kişi Bir dakika. önce Bu doğru değil. Doğru değil mi? Hı. Bu kültürde intihar etmenin kötü olmasının nedeni aslında bilimsel bir gerçek. Sadece bir inanış değil. Sadece günah değil. Nasıl yani? Çünkü kendi hayatını kendi bitirdiğinde beklenmeyen bir zamanda yani doğal olmayan bir zamanda o karmalarla oluyorsun ve bu karmaları bir sonraki hayata taşıyorsun ve o hayatta bu karmalar var ama onlara ait anılar hiç yok. Nasıl kontrol edeceğini bilemiyor. Yani çok daha fazla acı getiriyor. Bu yüzden intihar etmek yanlış. bu günah değil, aksine erdemli bir davranış. Eylemi gerçekleştirmeye karar veren kişi önce 3 gün boyunca oruç tutuyor, daha sonra ise eylemi gerçekleştiriyor. Cenazeler Bu çok başka bir şey. Bu intihar etmek değil. Bu
Moksha'ya ulaşmak için yöntemlerden biri. Buna samadhi deniyor. Samadhi yapmak için bazı hazırlıklar yapılıyor. Evet. Farklı bir yaşam tarzı da gerekiyor. Bu daha önce söylediğimiz gibi kişinin kendi vücudunu bilinçli olarak terk etmek. Ama bu ölüm değil, intihar değil. Bu hayat ve ölüm döngüsünü bitirmek için yapılıyor ve özel bir şey. Yani intihardan da farklı. Evet. Tamam. Eğer bununla ilgili de merak ettikleriniz varsa daha sonra tekrar konuşabiliriz. Tamam. Yani merak ettiğiniz ne varsa mutlaka yorum yazın. Çünkü çok fazla şeyden bahsediyoruz. Yani. Devam ediyorum. Neredeyse dünyanın aksine siyah yerine beyaz giyiliyor. Bu da doğru. Tasarruf sağlamak amacıyla Hindistan'da Cenazede beyaz Hindistan giyilmiyor. Havayolu şirketi yeni kabin memurlarını sadece kadınlardan oluşturmaya başladı. Bunun sebebi kadınların erkeklerden daha hafif olması ve bu sayede yılda 330 bin euro yakın tasarrufu sağlamaları. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Hatta ağırlığını azalt. Yani Ben bunu anlamadım. Bunun Hindistan hakkında 27 gerçek videosuyla pek alakası yok. Bir hava şirketi sanırım bütçeyi düşürmek istemiş. Biraz tasarruf yapmak istemiş ve böyle bir karar vermiş. Bunu Hindistan gerçeği diye ne bileyim. Yani Hindistan'ın kültürüyle ya da Hindistan'da uygulanan bir şeyle alakası yok bence. Sence? aslında bu videodaki çoğu şey öyle. Ama burada bir firmanın yaptığı bir uygulama yani ne bileyim. O zaman Türkiye'de bir fabrika ne bileyim tasarruf için bir uygulama yapıyorsa biz bunu Türkler hakkında gerçekler ya da Türkiye hakkında gerçekler diye veremeyiz. Ben yapacağım öyle. Bir video. Sen bir video çek Türkler hakkındaki çarpıcı gerçekler diye. Bakalım neler söyleyeceksin. Yani. Devam ediyorum. Atmak için uçaktaki dergilerin boyutları bile küçültülmüş. Hindistan dünyada en fazla ham petrol ihracatının yapıldığı 3. ülke. En fazla ithalatı yapılan ürünse toplam ithalatın %29'unu oluşturan işlenmiş petrol. Yani ülke ham petrolü alıyor, işçiliğini yaparak ihraç ediyor. Hindistan Doğru bu. bilgisayar programlanması alanında dünyada I don't understand what this. öncü devletlerden biri. 80'li yıllarda ilk olarak ABD, daha sonra ise Avrupa kökenli teknoloji firmaları kendi vatandaşlarının yaptığı işi Hintlilere hem çok daha ucuza hem de genellikle daha iyi yaptırabildiklerinin farkına vardılar. Bunun sonucunda Hindistan'da teknoloji üzerine eğitime önem verilmeye başlanarak işler çok farklı bir boyuta ulaştı. Eğitimini tamamlayan insanlar kendi ülkelerinde öğrendiklerini uygulayabilecek bir alan bulmakta zorlandılar ve internetin yayılmasıyla kendi yazılımlarını üretip dünyaya satmaya başladılar. Yıllar geçtikçe Hindistan yazılımda en iyi ülkelerden biri haline geldi. Bugün süper bilgisayarlar üretip tüm dünyaya tedarik ediyorlar. Eğitimden konuşursak okuma Doğru bir şey bu. Evet. Hindistan IT ve teknoloji konusunda çok iyi. Hı. yazma bilmemek ülkenin birçok yerinde büyük bir sorun. Okur yazarlık oranı %74.4. 6-14 yaş arası eğitimi zorunlu kılan yasa ancak 2010 yılında yürürlüğe girdi. Nüfusun yalnızca %10'u üniversite mezunu. Fakat buna rağmen NASA çalışanlarının %36'sı, ABD'deki toplam doktorların %38'i, bilim insanlarının ise %12'si Hintlilerden oluşmakta. Ya. Google'ın, Doğru. Microsoft'un, Mastercard'ın şu anki CEO'ları Çok hep zekiler. Hatta şu an Hintliler. izlediğiniz bu videonun Değil mi? yapımında kullanılan Adobe programlarının CEO'su da Hintli. Bu arada Hindistan'ın kendine ait büyük bir uzay araştırma programı var. Hatta 2009 yılında Ay'da suyun olduğunu Hintliler keşfetti. 2013 yılında ise Mars'a uydu gönderen 4. ülke oldular. Uzayda madencilik yapma gibi pek çok planları var. Hindistan dünyada Evet. Bu konu hakkında bir şey söylemek istiyorum. Hindistan uzay aracı gönderdiğinde bütün dünya basınında ve Hindistan'ın içinde bile konuşuluyordu. Yani o kadar fakir insan var, yemek bulamıyorlar falan ama uzay için bu kadar para harcıyorlar diye. Yani biz şöyle düşünüyoruz aslında. Bunlar da insanlık için önemli çalışmalar ve ayrıca bu proje Gravity filminden daha ucuza yapıldı. Evet. Yani insanlar film için çok daha fazla paralar harcıyorken bilim için para harcamak çok abes değil bence. Evet. Değil mi? That's true. Devam ediyorum. Hı hı. en az etin tüketildiği ikinci ülke. Bu Doğru, ülkede çoğu insan kişi başına vejetaryen. düşen et tüketimi Ben de yılda vejetaryenim. 4.4 kilo. Bizim halde vejetaryen. Türkiye'de ise bu veri 25.3 kilo. Nüfusun yaklaşık Doğru. %40'ı
Naması kaldı. Ve kültürel faktörler. Vejetaryenlerin çoğunluğu lakto-vejetaryen. Yani et ve yumurta tüketmiyor fakat süt ürünlerini tüketiyor. Bu yüzden herhangi bir yiyecek alırken üzerinde mutlaka vejetaryen olup Yani bazıları yumurta da yemiyor, süt de yemiyor, tereyağı da yemiyor. Bazıları yer altında yetişen bitkileri de yemiyor. Yani çok farklı beslenme tarzları var Hindistan'da. Sadece normal bizim bildiğimiz vejetaryen tarzında değil yani. Değil mi? Çok daha sıkı beslenme uygulayanlar var. olmadığını belirten bir logo bulunmakta. Hatta tamamen vejetaryen olan marketler var. Ha, bir şey daha söyleyeceğim. Gerçekten vejetaryenseniz Hindistan'da asla sıkılmazsınız. İnanılmaz çok vejetaryen yemek seçeneği var. Yani et yiyen biri bile olsa neredeyse eti özlemez. O derece söyleyeyim. Evet. Haksız Doğru. mıyım? Doğru bir şey. Hindular ineklere tapmıyorlar. Onları yaşamın sembolü olarak görüyorlar ve bu yüzden kutsal kabul edip derin saygı duyuyorlar. İnek onlar için sütünden idrarına kadar fayda sağlıyor. Of, sonunda bu konu hakkında birisi doğru bir şey söyledi. Hintliler inekleri tatmıyor. Sadece saygı duyuyor. Aynen. Yine bunun için bir video yapabilirim. Yani daha detaylı anlatabilirsin. Devam ediyorum canım. Tamam. Bir hayvan. Hatta geçtiğimiz yıllarda tedavi amaçlı kullandıkları inek idrarı ve dışkısını kozmetik sektöründe Aa, bu ne? kullanmaya başladılar. İnek idrarını cilt bakımında da kullanıyorlar. İnek idrarı içmenin onları birçok hastalıktan koruduğuna inandıkları için salgın yayılmaya başladığında inek idrarı içme partisi bile düzenlediler. Ne diyorsun? Yani her yerde bazı insanlar çok ekstrem olabiliyor ama çok küçük miktarda. Yani çok az insan bunu yapıyor. Benim çevremde hiç görmedim. Ben de hiç görmedim. Değil mi? O kadar kaldım, küçük yerlere de gittim, köy gibi. Hiç görmedim böyle bir şey. Tek Öyle. gördüğüm inek bize süt veriyor. Anne gibi, hani saygıdeğer bir hayvan. Bu kadar. Hatta bazı Arap ülkelerinde deve idrarı isteklerini duydum. Haberle bile gördüm. Google'a yazarsanız bulabilirsiniz. Ama bu demek değil ki Araplar deveye tapıyor. Gerçekten çok kötü bir şey. Mantık yok. Devam ediyorum. İneklerin kasıtlı olarak hayatlarına son verilmesi birkaç eyalet dışında birçok eyalette yasa dışı ve çeşitli cezalara sahip. Hatta bir eyalette ömür boyu hapis cezası getirildi. İnsanlar sokakta sınırları olmadan gezen bu hayvanlara, marketlere, tapınaklara, hatta özel bahçelerine bile girse söz edemiyorlar, etmiyorlar. Bu doğru. Ama yine kültürümün parçası. Yani saygı duyuyoruz. O yüzden zarar vermek istemiyoruz. Aynen. Aslında sadece ineği değil, bütün hayvanlar öyle. Evet öyle. Genel Böcekleri bile. Yani maymunlar her yerde geziyor. Ama böcekleri bile. Mesela ben bazen evde böcek gördüğümde işte öldürelim falan diyorum. Ama Vimal asla ve asla zarar vermek istemiyor. Eliyle alıp dışarı koyuyor falan. öyle bir şey. Saygı duyuyor. Hatta kutsal olan bu hayvanın onların evine gelmesi onlar için iyi bir işaret taşımakta. Hint Aynen. yemeklerinin çok baharatlı olduğunu duymuşsunuzdur. Dünyadaki baharatların %75'i Hindistan'dan gelmekte. Yani bu demek oluyor ki bugün sofralarımızda tükettiğimiz baharatların büyük bir çoğunluğu Hindistan'da üretiliyor. Evet. Hindistan Brezilya'dan sonra en fazla insan hayatına kastedilen ülke. Bundan önce durduruyorum. Zaten bu baharatlar yüzünden Hindistan geçmişten beri işgal altında. Evet. Hatta Hindistan dünyanın en zengin ülkesiydi. Bunu keşfedenler Hindistan'a gelmek, ondan bir parça almak istediler. Bu yüzden benim ülke çok zarar gördü. Her yıl 28.904 vaka oluyor. Hırsızlıksa sadece insanlar tarafından işlenen bir suç değil. Sokaklarda dolaşan maymunlar görmek çok sıradan bir durum olduğu gibi Doğru. Nikah mı alacağım mankenize? Nasıl hatırlıyorsun? Hatırlıyorsanız Dünya Güzellerimin 1-2 bölümünde vardım. Ve orada Bülent Ersoy nikahımı alacağım mankeniz diyor diye bir bölümde onu söylüyor. Nasıl hatırlıyorsun ya? Bir şey söyleyeceğim burada. Maymunlar çok zeki. Gerçekten
hırsızlık yapıyorlar. Evet. Bali'de falan da öyle. Değil mi? Öyle mi? Bali. Ama evet. Öyle Öyle. yani. Hırsızlık yapan maymun çeteleri de sıradan bir durum. Çete. Geçtiğimiz Haziran ayında ise ilginç bir olay yaşandı. Alkol bağımlısı olan bir maymunun bir kişinin Bu ne ya? hayatına son vermesi ve 250 kişiyi yaralaması üzerine maymuna ceza olarak hayvanat bahçesinde Alkolik müebbet maymun. hapsi verildi. Oldu mu bu? Umarım videoyu beğenmişsiniz. Olabilir ama Hindistan burası. Olabilir. Hindistan'da her şey Olabilir. mümkün. Gerçekten. Hayal gücünüzü sınırlamayın yani. Evet. Mümkün. Video bu kadardı. Ne düşünüyorsun genel olarak? Aslında imkanlarına göre iyi bir iş çıkarmış ama bazı yerlerinde hatalar var. Hem yanlış bilgi var hem de çok genellemiş. Yani Hindistan çok bir büyük ülke. İnternette gördüğümüz bir şey bütün ülkeye mal edemeyiz. Ve medya kirli bilgi dolu. Bu videoda da bazı kısımlar internetin acayip köşelerinde yazan garip haberler alınmış da bütün Hindistan böyleymiş gibi gösterilmiş. Onu suçlamıyorum. Tüm dünyada böyle. Hatta ben de böyle büyüdüm. Diğer ülkeler hakkında çok yargılarım vardı. Yaptıkları çoğu şeyleri hatalı buluyordum. Çünkü sadece tek taraflı bakıyordum. Ama sonra seyahat etmeye başladım. Değişik ülkelere gittim. Farklı kültürler tecrübe ettim. Sonra fikirlerim değişti. Yargılarım düştü. Aslında biz de öyleyiz biliyor musun? Türkler. Ya bu videonun altında da eğer yorumları okursanız çoğu Türk işte Hindistan şöyle kötü, iyi ki Türk'üm, Allah'a şükür Müslümanım. İşte o kadar çok şey var, o kadar çok negatif yorum var ki yani bir Hintli bunları okusa çok üzülür diye düşünüyorum. Ben bile üzüldüm. Çünkü neden bu kadar nefret doluyuz ya da neden başka kültürlere, başka insanlara saygı gösteremiyoruz? Bilmiyorum. Ama bence daha çok onları bilmemekten ve tanımamaktan geliyor. Sadece bizim iyi ve doğru olduğumuzu, doğrunun tek olduğunu düşünüyoruz. Ama dünya siyah beyaz değil gerçekten. Griler de var. Ve sadece ben iyiyim, diğeri iyi değil, diğeri daha aşağı. Böyle bir düşünce yapısının olmaması lazım. Daha çok öğrenip, tanıyıp konuşmamız lazım. Ve gerçekten seyahat ettiğinizde, farklı insanlarla tanıştığınızda, onların hikayelerini dinlediğinizde ya da onların nasıl yaşadığını, bazı olaylara nasıl baktığını gördüğünüzde anlıyorsunuz ki hepimiz insanız, herkes aynı. Gerçekten. Evet. Dolayısıyla ne kadar farklı düşünürsek düşünelim, başkasının hayat tarzını ve yaşamını bu kadar aşağılamamamız gerekiyor. Kendi doğrumuz kendimize olabilir ama başkasına saygı duymalıyız. Yani şöyle düşünün, Türkiye'nin tanıtıldığı bir videonun altına bir Hintli gelse, Türkler şöyle kötü şeyler yapıyorlar, bilmem ne falan diye saydırsa kırılırız yani ve sinirleniriz. Ama aynısını biz yapıyoruz. Bilmediğimiz için. Evet. Bilmiyorum, bu konu beni çok üzüyor. Ne kadar anlatabildim bilmiyorum ama bu konudaki hislerim böyle. Umarım bakış açımızı biz de değiştiririz. Umarım dünyanın her köşesindeki insanları daha iyi anlamaya, daha iyi empati kurmaya başlayabiliriz. Ve bizim dışımızda ve bizim doğrularımızın dışında da bir hayatın olduğu, başkalarının başka doğruları olduğunu anlayabiliriz. Hepimiz kardeşiz. Değil mi? Evet. Bizim kültürümüz şunun üzerine kurulu. Vasudhaiva Kutumbakam. Ne demek? Bütün dünya tek bir aile. Çok güzel gerçekten. Gerçekten öyle. Öncelikle buraya kadar izleyenler için çok teşekkür ederiz. Namaste. Namaste. Mutlaka lütfen yorumlarınızı yapın. Merak ettiğiniz bir şey varsa ya da bundan sonra şunu da açıklar mısınız dediğiniz şeyler varsa mutlaka yazın. Şimdiye kadar eğlenceli videolar yaptık ama arada sırada böyle ciddi videolar yapmak istiyoruz açıkçası. Evet. Biraz daha bilgilendirici ve daha tanıtıcı, daha ciddi konular üzerine, ruhani konular üzerine konuşmak istiyoruz. Bu tarz videolar da isterseniz onu da mutlaka belirtin. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sürçülisan ettiysek affola. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye.